Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle dikdörtgen taban çalışacağız. Bunun için malzemelerimiz şöyle yerli rafya. Rengi aşırı güzel. Sonra şöyle işaretleyiciler ve 4 milim de tığ kullanacağız. Şimdi başlayalım. Yine 3 boyutlu zincir yapacağız. Hemen bir miktar bırakıyorum. Şöyle. Bir tane kilit yapıyorum ve sonra şu şekilde üstüne alıp zincirimize başlıyorum. 1 2 34 zincir yapacağız arkadaşlar. 34. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve son 34. Şu kadarcık ipim kaldı. Sıkıntı yok. Şimdi ekstra bir zincir daha çekeceğim şöyle. Bunu başına dolamadan yapıyorum. Bu dönüş zincirim olacak çünkü bu zinciri hiçbir zaman hesaba katmayacağız. Hemen şu ilk gelen zincirin tam göbeğinden batıyorum. Buraya 3 tane 1 2 3 sık iğne yapıyoruz. Şöyle bakın. Şimdi hemen yanındaki göbekten devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde. Şöyle. Otuz dört. 3 boyutlu zincir. Bir tane de geri dönmek için yapıyoruz. O son bir taneyi hiçbir zaman hesaba katmayacağız. Şöyle. Evet, sıra sonuna geldim. Şu şekilde. Şimdi buradaki son zincirime battım. Bu en başta bir kilit zincirimiz vardı. Onu da hesaplamayacağız. İlk yaptığımız zincirin içine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Şimdi burada karşılıklı gelen ilmeklere birer birer batarak ilerleyeceğiz. Şöyle. Rafyam kalın ve kalın rafya ile örüldüğünde tabanlar
Çok muntazam oluyor. Zaten bunu videonun ilerleyen vakitlerinde göreceksiniz. Evet, buranın da sonuna geldi. Hemen şuradan 2 sık iğne daha yapıyorum. Ve şimdi buraya bir işaretleyici koyacağım. Çünkü çanta tabanımızın en son bitirdiğimiz nokta bu olacak. İki tarafında birbirine eşit gelmesi için. En son noktayı burada bitireceğiz. O yüzden tam şuraya bir işaretleyici koyacağım. Hatta şöyle siyah koyayım. Evet, bu burada kalacak. Taban bitimine kadar. Şimdi arkadaşlar burada bir zincirle geri dönmüştüm. Bu zinciri hesaplamıyoruz. Burada 3 tane sık iğne yapmıştım. 1, 2, 3. İlkine hemen batıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3. Bu 3 tane sık iğnenin tam orta kısmına bir tane işaretleyici takıyoruz. Çünkü bunlar köşe olarak ilerleyecek. Hemen şöyle. 3 sık iğne ilk başağın içine, ortasına da bir tane işaretleyici. Şimdi ortadaki ilmeğe düz örüyoruz, düz sık iğne. Ve sonrakine tekrardan 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi burada da 3 tane oldu. Oraya da bir işaretleyici, tam ortadakine işaretleyicimizi takalım. Çünkü bunlar köşe olarak ilerleyecek tabanımızda. Sonra ilk gelen ilmeğe bir sık iğne. İkincisine de öyle. Üçüncü. Dördüncü. Bu ilmekler hep başa baş gitmeli. Yani bir tarafı eksik, bir tarafı fazla olmamalı. O zaman gerçekten çok çirkin bir taban oluyor. O yüzden buradaki sayılara, yani karşılıklı gelmesine ilmeklerimizin çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Devam edelim. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi tekrar tepe noktasına geldim. Buraya da bir tane sık iğne. Şimdi burada yine 3 tane sık iğnem var. Üçünü aynı yere batmışım. Onun ilkine tekrar aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Yine bu 3 tane sık iğnenin tam ortasına bir işaretleyici koyuyorum. Köşe noktamız olacak. Tam ortaya. Şöyle. Şimdi burada aradaki bir tane sık iğnemizi yapalım. Şu şekilde. Ve diğer gelen sık iğneye yine 3 tane aynı noktaya gireceğiz. 2 ve 3. Evet. Hemen bir işaretleyici yine tam ortaya. Şöyle. Yine karşılıklı gelenlere batalım.
Şu şekilde. Gayet güzel ilerliyor. Evet, şimdi geldik yine ilk başladığımız noktaya. Hemen bir tane sık iğne. Şimdi burada bakın, aynı deliğe 3 tane girmiştik. Ortasına da bir tane işaretleyici koyduk. Şimdi bunun ilkine normal sık iğne, işaretleyiciyi çıkarıyoruz. Tam bu noktaya yine 3 tane sık iğne gireceğiz. İşaretleyiciyi çıkardığımız noktaya. 1, 2 ve 3. Evet. Yine tam ikinciye ortadaki ilmeğe işaretleyicimizi takıyoruz. Ve sonra hemen yanındakine normal sık iğne yapacağız. Bir yanındakine de. Ve sonra bir yanındakine de, burası da yine arttırma noktamız. Hemen arttırma noktamızın bir tanesine normal yaptık. Bunu çıkarıyoruz. Tam buraya 3 tane. 1, 2 ve 3. Yine ikinciye işaretleyicimizi takacağız. Bu köşelerden, yani ortadan sürekli arttırma yapacağız arkadaşlar. Dönüp dönüp sürekli buralardan arttırma yapacağız. Bu işaretleyiciyi taktığımız yerlerden üçer 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 tabanımızı büyüteceğiz. Şimdi yine hemen yanındaki ilmeğe normal bir sık iğne. Bakın, köşeler başladı çıkmaya. Evet, şimdi yine diğer köşe noktamıza geldik. Hemen önceki 2 taneye birer sık iğne. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. Çıkardığım noktaya 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar takalım. Tam ortaya. İpte o kadar elime dolanıyor ki. Evet. Buraya yine 3 tane sık iğne. 1, 2, 3. Ta ki şu işaretleyiciye kadar. 1, 2 ve 3. Şimdi çıkaralım. 1, 2 ve 3. Tam ortaya ikinci sık iğneye yani. Buraya 3 tane batıyoruz. İkincisine işaretleyiciyi takıyoruz. Sonra karşılıklı gelen sıradaki ilmeğimize devam ediyoruz.
Evet. Evet, yine geldik arttırma noktamıza. Evet, buradaki 3 tane arttırmanın ilkine normal sık iğne, ikincisine 3 tane sık iğne. 2 ve 3. Tam ortaya işaretleyici. Bu tabanları ördükçe zaten bu işaretleyicilere ihtiyaç hissetmeyeceksiniz. Ben şimdi bunu ilk yapanlar için birazcık daha anlaşılır bir şekilde anlatıyorum. Yine gelen ilmeklere sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle, şimdi buraya. Tekrar 3 tane köşe noktası. 2, 3. Üçüncünün ikincisini işaretleyici. Evet. Şimdi yine ilk gelen ilmekten devam ediyoruz. Evet. Yine sıra sonundayım. Hemen ikisine sık iğne yapınca tekrar işaretleyici yerine 3 tane. 1, 2, 3. Tekrar 3, 2 ve 3. Evet. Bakın. Tabanımız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi burayı da bu uca getirdiğim zaman 4 sıra örmüş oluyorum. Şöyle 4 sıra. Bunu 8 sıra yapacağız. Komple yani bir tarafında 8 adet sık iğne olması gerekiyor şöyle. Onu yapıp yani o kadar örüp 8 sıra arttırma yaptıktan sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. 8. sıraya döndüm arkadaşlar. Şimdi bu köşede yine 3 tane. Bu köşede 3 tane. Şu an 8. sırayı örüyorum. Tekrar bu köşede 3, bu köşede 3. Buradan böyle geleceğiz. Burada tekrar görüşelim. Evet. Şimdi 8.'yi de bitirdim. Tam bitirme noktama geldim. Ama ben hep her seferinde bir tur sık iğne dönerim böyle. Bir kendime getirmek için. Hemen sayıyorum şuradan. 2, 4, 6, 8. Bir tane de sık iğne döneceğim. 9.
Bu çanta tabanım küçük bir çanta için değil, bilginiz olsun. Bu tabandan bayağı geniş, heybetli bir çanta olacak. Şimdi sık iğnemi de yapayım. Hatta şöyle beraber başlayalım. Bunları çıkaralım. Sadece bu siyah kalsın burada. Çünkü o bitirme noktamızı belirliyor bizim. Evet. Şöyle dümdüz döne döne bir sık iğne yapacağız. Hiç arttırma yapmadan. Gelen ilmeğe batarak devam edeceğiz. Bunu da yaptıktan sonra size ölçüsünü vereceğim. Bakalım kaça kaç çıkacak. İpim kalın. O yüzden biraz böyle tok bir taban oldu ve geniş. Böyle devam ediyorum. Bakın şöyle bir toparlıyor elini yüzünü. Şimdi bunu komple böyle geleceğim, döneceğim bir tur arttırma yapmadan. Şurada tekrar görüşelim. Evet, son sıra sık iğnemi de ördüm. Şimdi şurada şu kısımda bitireceğiz. Tabanımı ütüleyeyim istedim ama elektrikler gitti. Evet, şimdi burada bakın bitiriyorum. Şöyle kaydırma yapacağım. Bir iki sıra. Evet. Şöyle göstereyim. Burada keselim ipimizi. Bu ipi yedirebiliriz. Şurada biraz sıkmışım. Hiç önemli değil. O ütüleyince bütün bu esnemeleri, her şeyi düzelecek. Şöyle arkadan da göstereyim bakın. Bakın. Bayağı geniş bir taban oldu. Bunun üzerine büyük bir çanta örebilirsiniz. Hemen şuradan ölçü vereyim size. Evet, 37. Eğer arttırmalı bir çanta olmayacaksa öreceğiniz çantanın çapı muhtemelen 40-45 santim gelecek. Bu tabanın bitmiş hali 37 boyu. Şimdi enine bakalım. Şuradan. Evet. 14 santimde eni. Yani geniş bir taban elde ettik. Evet. İpim gayet güzeldi. Örmesi kolaydı ama kalındı. O yüzden 4 milim kullandım. İpimin markasını açıklamalar bölümüne yazacağım. Şimdi bu güzel tabanımızın üstüne bir model kuracağım ben. Onu da bir sonraki videoya koyacağım. Bu zaten yeterince uzun bir video oldu. Açıkçası çok uzun video çekmeyi sevmiyorum ben. O yüzden bu tabanı taban olarak paylaştım şimdi. Daha küçük bir taban isterseniz başlangıç zincirinizi daha küçük tutacaksınız. Arttırmalarınızı ona göre yapacaksınız. Ben şimdi büyük bir taban çalıştım. Bunun üzerine de güzel bir model kuracağım. Muhtemelen bir sonraki videomda bu tabanımın üstüne bir model paylaşımı olacak. O yüzden takipte kalın, abone olun, bildirimleri açın. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sevgiler arkadaşlar.